Merhabalar efendim. Beni eğer ilk kez bu videoda tanıyorsanız ben Nihat. Keşfetmeyi, öğrenmeyi, gezmeyi, tozmayı ve paylaşmayı çok seviyorum. Kanalımda da sizlerle gezdiklerimi, gördüklerimi, düşündüklerimi, hissettiklerimi zaman zaman paylaşmaya gayret ediyorum. Öğrenme ve keşfetme yolculuğum şu anda son 6 aydır Budapeşte'den devam ediyor. Hazırsanız şimdiye kadar yurt dışındaki çalışma hayatımda yaşamış olduğum farklılıklar, zorluklar ve güzellikleri sizlere paylaşmaya gayret edeceğim. Haydi başlayalım. Evet efendim, beni bilmeyenler için yaklaşık 3,5 yıl oldu. 3,5 yıldır aslında yabancı ülkelerde, öncesinde Fransa'da, daha sonrasında da Danimarka merkezi bir kuruluşta çalışıyorum. Uzaktan da çalıştım, ofisten de çalıştım. Çalıştığım ortamlarda her zaman tek Türk olarak çalıştım. Ve tabii ki bunun ilk başlardaki farklılıklarının benim için zorluklarını aktarmaya çalışacağım. Onun için hemen bir Fransa'daki dönemlere gidelim. Fransa'da çalıştığım ofiste arkadaşlar ikinci ya da üçüncü haftamızdı ve benle beraber başka bir arkadaşımız daha gelmişti. Ve biz aynı evi paylaşıyorduk. Kendisi bir gün ben Paris'e gidiyorum dedi. Paris'e yaklaşık 1 saat uzaklıkta oturuyorduk. Trene bindi ve bir bez çantasını omuzuna atıp Paris'e yürümeye gitti, dolaşmaya gitti günübirlik. Ben de o gün evdeydim. Bir hafta sonundan bahsediyorum ve telefonuma Instagram'dan bir mesaj geldi. İstek olarak geldi. Baktım tanımadığım birisi. Mesaja baktım. Mesaj diyor ki işte Nihat ben nokta 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 Paris'teyim. Telefonum çalındı ve şu anda bir kişinin Instagram'ından sana ulaşıyorum. Ve tabii çalıştığımız kurumda bizden sorumlu bir kişi de vardı. Dedi ki ona ulaşamıyorum. Lütfen ona durumu haber verir misin? Çaresiz kaldım. Ben de ekran görüntüsü alıp bu bizden sorumlu kişiye hafta sonu olmasına rağmen WhatsApp'tan attım, dedim ki bak böyle böyle X kişi Paris'te böyle bir durumla karşı karşıya, ne yapabiliriz? Ve heyecanlandım, yani daha doğrusu korktum, panik oldum birazcık da. Ve hemen mesajım görüldü, mavi tik oldu ve mutlu oldum. Hiç olmazsa mesajımı gördü, bir şey yapacak diye düşündüm. Ve daha sonrasında bana şöyle bir mesaj geldi. Nihat, şu an biliyorsun ki hafta sonundayız ve hafta sonu ben çalışmıyorum. Bunu böyle ben çok kişi anlattım, çok arkadaşlarıma anlattım. Çünkü beni o zaman da şok etmişti. Böyle her aktardığımda da gülümsüyorum ama enteresan bir hissiyatla gülümsüyorum. Şaka yapıyor sandım zaten önce. Baktım ki gayet ciddi. Bir yandan Paris'teki arkadaş benden haber bekliyor. Dedim ki şu anda ilgilenemiyormuş dedim. Ve sağ olsun o yolda gördüğü, ona yardım eden beyefendi almış onu polis karakoluna götürmüş, ilgilenmiş, etmiş derken Allah'tan kredi kartı yanındaydı ve dönüş biletini aldı, kalktı, geldi. Tabii ki akşamına biz konuştuk ve ister istemez o kişiye karşı kırgındı. Haklı olarak hak verdim ben de ona. Ve pazartesi günü oldu, ofise gittik. Her pazartesi günü sabah toplantımız oluyordu. İşte müdür orada, diğer çalışan arkadaşlar orada. Toplantı başlıklarını konuştuk, ettik. En son şöyle bir konuşma yapıldı müdür tarafından. Arkadaşlar bir de son kez hatırlatmak istiyorum ki bizlerin biliyorsunuz ki çalışma saatlerimiz belli. Hafta içi akşam 5'ten sonra ve hafta sonlarında genelde işle ilgili çok fazla konuşmuyoruz. İş ve arkadaşlık konularını ayırmamız gerekiyor gibi böyle bir konuşma yapmaya başladı. Tabii biz Ukraynalı arkadaşla birbirimize böyle göz göze baktık ve hani mesajı anladık. Bu şeydi, yani ikinci ya da üçüncü haftamda böyle dank etmişti ve yani biz olsak kalkıp arabamızla gider, arkadaşı polis karakoluna götürür, tekrar alır geliriz. Yani arabayla 1 saat uzaklıkta bir yerden bahsediyorum arkadaşlar. Bu bir mesajdı. İkincisi şöyle bir şey yaşadım. Yine bir gün ofisteyim ve tasarım yapıyorum. Ve şöyle günlerden sanıyorum ki evet Cuma günü bizim pazar günü bir etkinliğimiz var. Ve bu etkinlik içinde bu şey işte fotoğraf çerçeveleri oluyor ya, içerisine giriyor katılımcılar, fotoğraf çekiliyor. Öyle bir çerçeve tasarlamam gerekiyor. Ofise bir Fransız arkadaş ve bir beniz. Diğerleri dışarılardalar o sırada. Çok da iyi anlaşmadığım birisi. Neden anlaşmadım diyorum. Çünkü İngilizcesi çok iyi olmayan bir Fransız arkadaştı. Ve biraz da böyle kafasına göre takılan bir arkadaştı. Arkadaşlar bilgisayarda çalışırken bilgisayar tabii Fransızca dilinde ve ben Fransızca hiç bilmiyorum o zaman. Ve bir sıkıntı oldu, anlayamadım, hata veriyor bilgisayar. Fransızca yazılar çıkıyor ekrana. Çevirme uygulamasına baktım, çevirdim, anlamaya çalıştım. YouTube'dan videolar izledim derken olmuyor. Diğer arkadaşla bu arada aynı masadayız, sadece karşımda çalışıyor yani. Yani yaşadığım sıkıntıyı görmüyor, evet. Kulaklığı kulağında çalışmasına devam ediyor. Sonra dedim ki XX olarak söylüyorum yine. Atıyorum neyse isim vermeyeyim şimdi, atınca da hep tanıdık isimler çıktığı için yanlış anlaşılmasın. Dedim ki ya bakabilir misin, böyle bir sıkıntı yaşadım. Ve internette de bir tane tamirci buldum.
Bir arayıp konuşsan acaba belki telefondan anlarlar, ne yapabileceğimi söylerler ya da direkt açıklarsa götürüp tamir edebileceklerse alıp götüreyim. Çünkü yakın bir yerde, yaklaşık bir 15 dakika falan yürüme mesafesindeydi ve hani o gün yapmam lazım. Cuma günü tasarım, pazar günü kullanacağız biz bunu. Baktı ve sonradan bana şöyle bir cümle kurdu arkadaşlar. Aramak istemiyorum. Ben Fransızca bilgimi senin problemlerin için kullanmak zorunda değilim dedi. Evet. Gerçekten bu şu ana kadar yaşadığım en absürt ve en hem ırkçı hem çok kırıcı hem hiçbir şekilde, yani hani iş arkadaşı olarak o etiğe de uygun değil. Yani hiçbir şekilde tutar yanı olmayan bir cümleydi. Onu da ben şaka sandım. Çünkü hani aradan bir 2-3 ay geçmişti, artık çalışıyorduk. Gerçek mi diyorsun dedim. Evet dedi, ne var bu dedi ve kulaklığını takıp devam etti çalışmasına arkadaşlar. Ve ben, ha dedi ki bana İngilizce bilmediklerini nereden biliyorsun dedi önce. Ondan sonra dedim ki bilmiyorum ama hani genelde burada biliyorsun ki İngilizce konuşmuyorlar dedim. O da işte ben İngilizce Fransızca bilgimi senin problemlerin için kullanmak istemiyorum dedi. Aradım ve İngilizce konuşan birileri oldu Allah'tan. Konuştuk ettik derken yapılamayacağını söylediler. Anlaşamadık bir şekilde ve ben de kapattım. Tabii çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. Çok kırıldım. Ve çaresiz kaldım. İş yetiştirmeye çalışıyorum. Ve o gün öyle kaldı o iş. Sonradan pazar günü oldu. Ben mesaj attım ki bakın böyle bir sıkıntı oldu. Ben bilgisayardan çözüm bulamadım ve hani nasıl yapacağımı anlayamadığım için iş kaldı. Evet, çok elzem bir şey değildi ama yapılması güzel olacak bir şeydi. Tabii sonradan hafta sonu geldi. Biz etkinliğimizi yaptık ve pazartesi oldu. Pazartesi günü yine biz bir pazartesi toplantısındayken yine en son gündemler bitti ve ben şöyle dedim. Ben de bugün bir ekstra gündem eklemek istiyorum. Böyle böyle bir olay yaşadım. Ve bu olay karşısında açıkçası hani evet. Çünkü şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bazen herhangi bir şeye tepki verdiğin zaman ya da anlaşılmadığı zaman hemen şuna geliyor olay. Nihat kültür farkı. Nihat çünkü sizin farklı kültürden geliyorsunuz gibi bir şeye geliyor. O bazen insanı gerçekten sinirlendirebilen bir şey. Yani hani evet kültür farkı ama işinize geldiği zaman hemen bunu kültür farkına yorumlamayın lütfen demek istiyorsun. Ve orada da işte şey söyledim. Böyle böyle bir şey yaşadım ve ben bunun hiçbir kültürde, hiçbir çalışma ortamında uygun olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda beni aydınlatır mısınız lütfen dedim. O arkadaş da oradaydı. Ve tabii müdür ve diğer arkadaş, yani benimle sorumlu olan arkadaş ve diğer masadaki herkes çok şaşırdılar. Ve bununla ilgili böyle bir yani yaptırım yapmadık ama o arkadaşlarımızdaki zaten herhangi bir iletişim kalmadı ondan sonrasında. 2 ay sonrasında ayrıldı. Ama böyle bir geri bildirim de vermiş oldular ona. Arkadaşlar gerçekten mesai saati içerisindeyken tamamen mesaiye odaklı çalışıyor arkadaşlar. Yani bu çok gözlemledim. Türkiye'de çalıştım uzun yıllar. Biz mesai saatiyle mesai saat dışını çok karıştırıyoruz. Yani mesai saatinde Trendyol'da alışveriş yapan bir sürü insan var. Hepimiz biliyoruz. Bizler de zaman zaman belki yaptık. Hafta sonunda bu sefer iş yapıyoruz. Yani o denge çok karışıyor. Burada ise gerçekten çalışırken 15 dakika telefonla konuşmak, yani ailenle, eşinle, dostunla, annenle, yani olabilecek bir şey değil. Çünkü mesai saat öncesinde 15 dakika sen kendi kişisel bir işin için ayırıyorsun. Hayır, iş yapman lazım. Eğer işte buradaki bu dengeleri tam çizmezsek bu çok kötü gelebilir ama kötü değil. Artık 3,5 yıl geçtiği için çok alıştım ve bence çok güzel. Yine burada her zaman tabii kıyaslama yaptığım zaman artıları eksileri var ama sen eğer mesai saatinde sabah 9 ile 5 arasında çizgisi varsa ve bu çizgi içerisinde elinden gelen gayreti gösterip katkı sunuyorsan 5'ten sonra da senden kimse bir şey isteyemiyor arkadaşlar. Biz de mesai saatinde geyik yapıyoruz, çay içiyoruz, sigara içiyoruz, bilmem ne yapıyoruz, sohbet ediyoruz, alışveriş yapıyoruz. Sonradan hafta sonu oluyor, iş istiyorlar bizden, yapıyoruz. Mesai saatine kalıyoruz, akşam 7'de kalıyoruz falan. Bunlar çok doğru değil gerçekten. Türkiye'de o denge çok karışmış durumda. Ne tatil, yani bizde mesela şöyle oluyor. Çok karışık anlatıyorum ama aklımdakileri söylüyorum. Ben ilk işe başladığım zaman bir haftalık yıllık izin aldım ve yıllık izin aldığım arkadaşlara şöyle diyordum. Arkadaşlar merhabalar, şu tarihler arasında yıllık izin olmuş olacağım ama bilgisayarım yanımda olacak. Bakın bilgisayarım yanımda olacak. Herhangi bir şey olduğu takdirde, acil bir şey olduğu takdirde müdahale edebilirim, haberiniz olsun. Bu mesajı herkese gönderdim. Çalıştım benimle işbirliği içerisinde olan arkadaşlara ve bana şöyle bir mesaj geldi insan kaynaklarından. Nihat lütfen tatilde bilgisayarın yanına alma. Tamamen işten uzaklaş. Sevdiklerine, ortama ve tatiline odaklan. Döndüğümüz zaman çünkü senin dinlenmiş haline ihtiyacımız var diye bir mesaj aldım, mail aldım. Ee, Yani çünkü neden? Türkiye'deyken ben çalıştığım yerlerde hastayım dediğimde, bakın hastayım deyip işe gitmedim. Akşam mesaj attım, bakın ben hastalandım diye. Sabahın 6.30'unda hiç unutmuyorum. O zamanki yöneticim beni arayıp Nihat'cığım nasılsın? Merak ettim, bir sesini duyayım istedim dediğini biliyorum. Yani bakın, hasta olmaya geçtim, bir insanın o mesai saati dışında
Ve yani akşam da değil, yani akşam yine olmasın ama sabah uyku saatimdeyken beni arayıp böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Bunu eminim bunu izleyen birçok çalışan arkadaş yaşamıştır. Benzer veya daha kötüsünü de yaşamış olabilirsiniz. Bizde şöyle oluyor. İzne çıkıyorum ama laptopum yanımda olacak, şeyim yanımda olacak deyip çıkarız. Sonradan izneyken ya izindesin ama bir şey soracaktım. Ya biliyorum kusura bakma izindesin ama 10 kişi bu şekilde izindesin ama deyip aradığı zaman izin kalmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne izimizi izin yapıyoruz ne çalışmamızı çalışma şeklinde yapıyoruz. Böyle bir sıkıntıda bahsedebilirim. Efendim güneşli bir günden merhabalar. Videoma bu şekilde devam edeceğim. Yarım kalmıştı. Telefonda bir sıkıntı yaşadım. Onun için de videoyu tamamlayamadım. Ama bu esnada ne oldu? Reels'larda görebileceğiniz üzere bir video paylaştım. Orada da aslında yaşamış olduğum bu Fransızca ile ilgili olan kısmı bir Reels olarak ekledim. Ve çok güzel dönüşler de geldi. Farklı bakışlar var, farklı bakış açıları var. Dolayısıyla buradan da kalan kısma devam etmek istiyorum. Aslında şunu söylüyordum. Tabi burada hani şey yapmıyorum arkadaşlar kesinlikle. Türkiye'de şöyle de Avrupa'da her şey çok iyi. Kesinlikle bunu yapmıyorum. Çalıştığımız kurumdan kuruma değişebilir. Türkiye'de çalıştığım kurumlarda çok daha böyle bu konulara dikkat eden yaklaşımda olan kurumlar da vardı. Ben tabii ki burada genel olarak genelleme yaparak konuşuyorum. Avrupa'daki her kurum bu şekilde değil. Avrupa'da da küçük kurumlarda çalıştığınız zaman yöneticinizin birazcık mantığına da bağlı olarak benzer yaklaşımlar görebilirsiniz. Ama genelleme yaptığımızda elbette Türkiye ve Avrupa arasında bu şekilde farklılık kesinlikle söz konusu. Şimdi burada aslında birazcık mantıktan bahsetmek istiyorum. Yani eee, az önce bir arkadaşım Reels'a şey yazdı. Hani Nihat sınırları belli olan, sınırları çizen kişilere ben özeniyorum. Biz de öyle olmalıyız dedi. Şimdi burada aslında şöyle bir durum var. Yine Fransa'dayken bir proje yapıyoruz. Bir çalışma yapıyoruz daha doğrusu. Ve iki arkadaş çok yakın olarak çalışıyorlar. Ve o yakın arkadaşlardan asıl projeden sorumlu olan kişi izin aldı ve ayrıldı. Bir haftalık izne çıktı. Beraber çalıştıkları arkadaş projedeki her detaya neredeyse hakim. Bunu biliyorum. Ben de bir çalışma yapacağım. O çalışma için de o projedeki o detay bilgiye ihtiyacım var. Bunu o arkadaşa sorduğum zaman ofisteki diğer arkadaşa örnek veriyorum. Şöyle olsun işte Ayşe ofiste kaldı. Ali izne çıktı. Diyorum ki ya Ayşe Ali şeyle ilgili listeleri tamamlamış mıydı gibi bir şey sordum. Ayşe dedi ki Nihat bunu Ali'ye sorman lazım. Ama Ali işte atıyorum 4 gün sonra dönecek ofise. Ama benim yani hızlı hareket etmem lazım. Birazcık o da var bizde. Bizde bir iş varsa onu hemen bitirmemiz lazım. Bitireceğiz, yeni bir iş alacağız. Öyle bir yaklaşım var. Onun için ben dedim ki sen biliyorsun yani bu sorunun yanıtını bilmiyor musun dedim. Bilip bilmediğim önemli değil ama bu Ali'nin sorumluluğu olan bir iş olduğu için Ali'ye sorman lazım dedi. Tabii ben hemen bunu şeyden aldım. Eyvah bunlar ırkçılık yapıyorlar da işte ben yabancı olduğum için de falan. Tabii bunu hani bu kadar abartmadım ama olayı buna yorumladım. Çünkü daha o zaman kişileri ve iş yapış tarzını bilmiyordum. Sonrasında toplantıda bunu dile getirdim. Dedim yani böyle bir şey söyledim. Hani bu hem yavaşlattı bizi hem de yani niye böyle bir şey söyledin? Yani yanıtabildiğin halde. Ve bana şunu söyledi arkadaş. Dediğim gibi daha sonrasında bunu aslında kendi Nihat olarak da çok güzel bir kazanım olarak aldım. Söylediği şey şuydu. Nihat, birincisi o işin sorumlusu Ali. Bir, Ali o bilgiyi seninle paylaşmak istemediğini ben bilmiyorum. Belki o bilgiyi gizli tutmak istiyor. Belki o bilgi ikimizin arasında olmuş olacak. İki, biz en son Ali ile evet konuştuk, üzerine çalıştık ve bende bir bilgi var. Fakat bu işin esas sorumlusu Ali olduğundan dolayı belki aradan geçen zaman içerisinde Ali'ye farklı bir bilgi geldi ya da Ali fikrini değiştirdi, bir şey oldu ve o bilgi güncellendi. Dolayısıyla en güncel halini yine Ali'den alabilirsin. Ben sana belki geçmişte olan veya güncellenmemiş olan bir bilgiyi vererek süreci yanlış gitmesine sebep olabilirim. 3. Evet ben şu anda Ali ile çok yakından çalışıyorum. Projedeki detayları biliyor olabilirim. Ve sen bana Ali'ye sorulması gereken bir soruyu sordun. Senin gibi burada 4 kişi bana Ali'ye sorulması gereken soruyu sormuş olursa ben kendi işime odaklanamam ve kendi işimi yapamam. Aynı şekilde ben sana farklı bir konuyla ilgili gelmiş olsam seni de bölmüş olacağım. Dolayısıyla en doğrusu herkesin kendi işine odaklanması, beraber çalışmamız gereken bir husus varsa elbette beraber çalışalım ya da benim sana verebileceğim bir yanıt varsa onu vermiş olalım. Ama onun dışında herkes kendi sorumluluğuna sahip çıkmış olsun. Bu hem bizi zihnen yormamış olur hem de herhangi bir yanlış anlaşılmaya imkan tanımamış olur. Yani çok çok doğru, çok harika gerçekten.
Biz bazen mail bile atmadan o gün arkadaşımız ofiste değilse şey yapıyoruz. Hani ya sen biliyorsun ne konuşmuşsunuz. Geçen siz konuştunuz ne konuştunuz ve hemen cevap veriyoruz gibi. Bu çok şey bir örnek olabilir. Yani ama sadece bu arkadaşla benim aramdaki örnek değil arkadaşlar. Bakın o zamanlar daha işte ilk 3-4 ayımda belki. Aradan 3,5 yıl geçti ve farklı kültürlerde, farklı şehirlerden insanlarla, farklı ülkelerden insanlarla çalışıyorum. Ve bu bakış açısını diğerlerinde de çok fazla görüyorum arkadaşlar. Yani bir kişi izindeyse yani inanın hani ölmeniz falan lazım ki o kişiye bir haber gitsin. Bu kadar katı olabiliyor bazı çalıştığım arkadaşlar. Ama işte bu ilk başlarda bana çok zor gelen şeydi. Fakat sistemi bu şekilde kurguladığımız zaman herkes için çok daha doğal. Mesela bizde şey çok vardır. İş arkadaşlarıyla çok sosyalleşiriz. Hani genelde işe girdikten sonra arkadaş çevremizde iş arkadaşları önemli bir sosyal çevremizi oluşturur. Fakat burada iş arkadaşı ve sosyal arkadaş farklı. Ve şöyle oluyor hatta iş arkadaşıyla dışarıda vakit geçirmeye başladıktan sonra şöyle bir şey oluyor. Eski, mesela tanıştırırken şöyle tanıştırıyorlar. Ya iş arkadaşım da şimdi arkadaşım oldu. Bunu ilk başta bana yapıyorlardı. Hani merhaba işte Nihat da benim arkadaşım. Nereden tanışıyorsunuz? İş arkadaşım şimdi arkadaşım oldu. Abi yani arkadaş ya da iş arkadaşım diyebilirsin ama mesela o aradaki ayrımı yapma gereği duyuyorlardı. Bu da bana çok garip geliyordu hani. Yani ya iş arkadaşım de ya arkadaşım de. Yani iş arkadaşım da şimdi arkadaşım oldu. Ama bunu karşı taraf hiç yadırgamıyordu. Ben yadırgıyordum. Dolayısıyla böyle bir fark da var gerçekten. Yani profesyonel hayat profesyonel hayatta kalıyor. Buradan yola çıkarak aslında yani Türk toplumu olarak gerçekten biz çok duygusal bir toplumuz. Yani söylemek istediğimizi tam net söylemiyoruz. Karşı tarafın anlamasını bekliyoruz. Bu başka bir gündem ve başka bir konum olacak. Ama şimdiye kadarki iş hayatında yaşamış olduğum deneyimler ve özellikle Avrupa'daki yabancı kişilerle çalışırken almış olduğum bu kazanımlar doğrultusunda çalışıyorum. Şunu söyleyeceğim. Aslında bu ofiste yaşamış olduğumuz şey dediğim gibi yani toplumun kültürüyle de bağlantılı. Yani Türkiye'de biz çok daha şeyiz. Yani bizde bilmiyorum şey yok. Bu Cem Yılmaz'ın bir şeyi vardı. Faruk Eczanesi vardı. Yani eczane ne tarafta? Faruk Eczanesi, Faruk Eczanesi. Abi bilmiyorsan bilmiyorum de. Yani niye bir yanıt ver? Yani bizde bilmiyorum ifadesi hiç yok. Mesela burada en basitinden Türkiye'de mesela bir hastaneye gidiyorsunuz. Bunu ben de yapıyorum. E, Atıyorum işte göz polikliniği soracağız. Hemen orada güvenlik diyorsa ki ya göz ne tarafta? Abi güvenlik oradaki güvenliğin işi senin soruna yanıtlamak değil ki. Güvenliğin orada başka iş var. Ya da hemşireye görüyoruz, hemşireye soruyoruz göz ne tarafta? Hayır orada bilgilendirme alanı var. Gideceksin danışmaya soracaksın sorunu. Mesela burada tren istasyonunda vesaire bazen bunu yaşıyorum ya da işte bir alışveriş merkezinde. Mesela trene diyorum ki ya şu şey nerede gibi bazen anlamadığım durum oluyor. Bazen sert tepkilerle de karşılaşıyorum. Diyorlar ki ya bana ne soruyorsun? Ben bunu sorunun muhatabı değilim diyorlar. Doğru. Akşama kadar oradaki işte temizlikten görevli temizlik personeline soru sorulduğu zaman işini yapamamış olacak veya o onun sorumluluğu değil gerçekten. Buradan aslında çok küçük bir örnek gibi geliyor ama aslında bütün bunu ülke geneline yaydığımız zaman herkes bir sorumluluğunu bilecek. Bir de şu var tabii ki. Sen oradaki temizlik görevlisine işiyle ilgili her şeyi sorabiliyorsun. Bu da çok önemli. Ya da işte Ali ve Ayşe ile çalışırken de Ali'ye her şeyi sorabiliyorsun. Çünkü o işin sorumluluğu onda. Eğer o işin sorumluluğu sizde ise her şekilde sorumluluğu almanız lazım. Eğer o işin sorumluluğu sizde değilse de onun üzerinden bir sorumluluk almamanız lazım. Onun üzerine artısı eksisiyle ilgili size kimsenin gelmemesi gerekiyor. İşte Türkiye'de genelde bunlar çok karışmış olabiliyor. Yani bazen sen hiç işin içinde değilken bile bir şekilde kendi işin içinde buluyorsun. Ama Nihat bana çünkü şöyle söylemişti. İyi de yani o projenin parçası ben değilim ki o işin içine ben yokum. Ama evet ben o sırada bir şey duymuştum. Sen de bana sormuştun. Ben de sana duyduğumu anlattım gibi. Bu sefer işler çorba oluyor falan. Evet, çok fazla uzatmayacağım. Bu videoyu bu kadar uzun konuşmak istememiştim aslında ama genel olarak yurt dışındaki mevcut kendi deneyimlerimden yola çıkarak aktarmaya çalıştım. Sizler bu konularda ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yorumlara yazın lütfen. Veya benzer durumlarda yaşadıysanız, karşılaştıysanız onlardan da bahsedebilirsiniz. Bir sonraki videomda da birazcık o işte toplumdaki duygusal olmamızın bize getirdiği artılar ve eksilere değinmiş olacağım. Videoyu şimdiye kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle videomu paylaşırsanız çok sevinirim. Abone değilseniz abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz. Elbette bunu keyfi olarak yapıyorum. Ama buradaki bana en çok keyif veren unsurlardan bir tanesi de oradaki sizlerden gelen mesajlar, bildirimler, abone sayısındaki artışlar olmuş oluyor. Bu da YouTube'a içerik üreten herkesin en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Şimdiye kadarki destekleriniz için çok çok teşekkür ederim.
Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.